Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bulut Teknoloji Günleri kapsamında gerçekleştireceğimiz 3. oturumda sevgili Veri Merkezi Tesis Network Planlama Operasyonları Grup Müdürümüz Abdülkadir Uysal bizimle. Abdülkadir Bey bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada yapacağımız paylaşımlar bizim için gerçekten çok kıymetli. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için. Tekrardan çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben kısaca sizi tanımak istiyorum. Türk Telekom'daki sorumluluğunuzdan kısaca bahsetmenizi rica edeceğim. Sonrasında arkadaşlarımızın ilgili merak ettiği birkaç soru var sizlere yönlendirmek istedim. Şimdi sözü size bırakıyorum. Beni davet ettiğiniz için ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için. Ben 2000 yılı Hacettepe Elektronik Mühendisliği bölümü mezunuyum. 2003 yılından bu yana da Türk Telekom'da çalışıyorum. Bunun yaklaşık 1,5 senesi kadar pazarlama ve müşteri destek birimlerinde çalıştım. 4 sene kadar sistem yöneticiliği yaptım. Unix, Windows, e-posta. Sonrasında IT planlama, altyapı planlama ile devam etti. Bu altyapı planlama diye bahsettiğim kısım aslında bir miktar sizin beni bugün davet ettiğiniz veri merkezi tesislerine yönelik altyapılar. 2015 yılından bu yana da yönetici olarak çalışıyorum. Müdür ve grup müdür olarak çalışıyorum. Şu anki pozisyonumda, çalıştığım pozisyonda veri merkezi tesislerinin enerji soğutma altyapılarının operasyonları, bunların hayata geçirilmesiyle ilgili planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, network altyapılarının, ağ altyapılarının planlanması ve bunların operasyonun yürütülmesiyle ilgili sorumluluklarım var. Bu anlamda hem şirketimizin bilgi teknolojileri departmanını destekliyoruz hem de müşterilerimize hizmet verecek altyapıları hazırlıyor ve onların kendi müşterilerine hizmet verebilmesi için yardımcı oluyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi ilk soruya geçiyorum izninizle. Arkadaşlarımız demişler ki veri merkezleri neden önemlidir? Yeni nesil veri merkezlerinin farkı nelerdir? Veri merkezi kavramını duyan ve duymayanlar olabilir ama verinin önemi olduğunu herkes duymuştur diye düşünüyorum. Bu veriler bir yerde tutuluyor, saklanıyor. Biz tabii gündelik hayatımızda bilgisayarlarımızı, cep telefonlarımızı biliyoruz. Bunlar bizim kendi kişisel verilerimizi tuttuğumuz yerler. Ama bir de servis aldığımız servis sağlayıcılar var. Onlar bizim adımıza verilerimizi tutuyorlar. İşte bu verilerin tutulduğu yerlere biz veri merkezleri diyoruz. Bu veriler hiç uyumuyorlar. Sürekli uyanıklar. Bunların uyanık kalması ve sürekli ayakta olabilmesi için de buna uygun tesisler oluyor olması lazım. Biz bu tesislere, teknolojik tesislere veri merkezleri diyoruz. Buradaki özel bilgisayarlarda tutuluyor veriler ve bu bilgisayarların enerji altyapılarının kesilmeyecek şekilde oluyor olması gerekiyor. Bu bilgisayarların ısınıyorlar, soğutulması gerekiyor ve fiziksel güvenliklerinin de en üst seviyede sağlanıyor olması lazım ki hem dijital tehditlere karşı hem de fiziksel tehditlere karşı bu veriler korunabiliyor olsun. Verilerimiz bizim aslında bizden parçalar taşıyorlar. Gerekirse hem bireyler anlamında hem de kamunun, devletin ya da şirketlerin verilerini taşıyorlar. Bu anlamda veri merkezleri önemli tesisler. Yeni nesil veri merkezleri de aslında bu dijital çağla beraber gelen bu bulut teknolojileri ve işte yapay zeka teknolojileri dediğimiz teknolojiyi destekleyebilecek ölçekte, kalitede bu hizmetleri sağlayabilecek veri merkezleri oluyor ve bunları yaparken de aslında biraz yani yine gelirse konuşuruz. Enerji verimli oluyor olması ve aslında sürdürülebilir veri merkezleri oluyor olması gerekiyor. Evet. Peki ben aklıma gelmişken sorayım. Türk Telekom'un yeni nesil veri merkezi olarak geçtiği bir veri merkezi var mı şu anda? Tabii. Biz son yapmış olduğumuz Esenyurt veri merkezimiz bu özellikleri dikkate alınarak yapılan bir veri merkezi. Yaklaşık 10.000 metrekare beyaz alan kapasitesine göre üretilmiş bir veri merkezi. Tabii beyaz alanın ne olduğunu da biraz bahsetmek gerekebilir. Bu veri merkezlerinde sadece bilgisayarı koyduğumuz alanlar yok. Bilgisayarları koyduğumuz, serverları koyduğumuz alanlara biz beyaz alan diyoruz. Çok nitelikli tozdan, işte erişimden, güvenlik anlamında çok daha korunaklı alanlar. Ama bunun dışında başka alanlar da var.
Bu biraz önce bahsetmiş olduğum enerji soğutma ekipmanların konulduğu koridorlar, ofis alanları gibi alanlar var. Biz buradaki aslında veri merkezlerinin hizmet etmiş olduğu alanları biraz beyaz alan diye tarif ediyoruz. Esenyurt Veri Merkezimiz böyle bir bina ve burada da her yeni kapasite ihtiyacı geldikçe yeni salonlar, yeni beyaz alanlar üretmeye devam ediyoruz ve her seferinde o günün güncel teknolojilerine uygun halde yatırımlar yapmaya ve kapasiteler üretmeye çalışıyoruz. Mevcut veri merkezlerimizde de aslına bakarsanız çok önceden yapılmış yatırımlar olsa bile yenileme zamanları geliyor. Zaman zaman önümüze fırsatlar geliyor ve biz yeni teknolojilerle bu altyapıları yine yeniliyoruz. Evet, dijital dönüşümde kendimizi yenilemek de gerçekten çok kıymetli bir iş. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi üçüncü soru biraz daha az önce söylediğimiz şeylerin detaylı kısmı olabilir. Arkadaşlarımız demişler ki dijital dönüşümle birlikte yeni nesil veri merkezlerinde ne gibi değişimlere ihtiyaç duyuldu? Biraz önce işaretlediğim en önemli konulardan bir tanesi yüksek enerji tüketimi. Bulut teknolojileriyle beraber aslına bakarsanız cihazlarımız daha verimli enerji tüketiyorlar ama toplamda daha çok enerji tüketir hale geldiler. Çünkü daha çok bilgi işlem kapasitesi demek aslında toplamda daha çok enerji tüketmeniz anlamına geliyor. Belki birim enerjiyle yaptığımız işler artıyor olabilir. Fakat toplam enerji ihtiyacımız artmaya devam ediyor. Bu enerji kapasitelerini karşılayabilmek gerekiyor. Bu da çok yüksek enerji altyapıları kurmak anlamına geliyor. Ve bunu yaparken de enerjinin verimli kullanılması gibi konular önümüzde. En önemli konu. Ve burada da aslında soğutma teknolojilerinin verimli hale getiriliyor olması ve alternatif enerji kaynaklarından faydalanmaya başlıyor olmak yine önümüzdeki önemli konu başlıklarından birkaç tanesi. Soğutma neden önemli? Çünkü serverlar, sunucular genelde verimli enerji tüketme konumunda çok iyi işler çıkartıyorlar. Yani gerek rekabet anlamında gerek üreticiler anlamında. Fakat soğutma tarafında kullandığımız enerjiden biz bir bilgi işlem kapasitesi üretemiyoruz. O yüzden oradaki enerjimizi azaltmaya uğraşıyoruz. Genelde bu taraftaki teknolojilerde çok ne derler iyileşme oldu diyelim dijital dönüşümle beraber. Bizi en çok etkileyen iki konu bu. Yani tükettiğimiz enerjiler çok hızlı artmaya devam ediyor. Bu anlamda ciddi zorlanıyoruz. Kapasite üretmek anlamında IT'nin ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamakta. Sadece biz değil yani global anlamda böyle etkileri var. Bunun karşılığında da soğutmayı daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Peki. O zaman izninizle üçüncü soruma geçiyorum. Türk Telekom veri merkezlerinin sürdürülebilirliğini nasıl sağlamaktadır? Sürdürülebilirliği sağlayabilmenin veri merkezinin yapımından en sonunda işletmesine ve yenilenmesine, renovasyonuna kadar aslında farklı farklı adımları var. Bir tesisi bina ederken öncelikle çevreye daha az zarar verecek şekilde bunu yapıyor olmanız lazım. Bunu sağlayan global standartlar var ve Türk Telekom veri merkezlerini yaparken bunlara dikkat etmeye çalışıyor. Biz Esenyurt Veri Merkezimizi yaparken LEED sertifikasını esas alarak aslında bu çevre hassasiyetinde bir kendimize rehber koyduk ve onu takip etmeye uğraştık. Bunu da sağladık yapım esnasında. Merak eden arkadaşlarımız varsa bunlara bakabilirler, araştırabilirler. Burada vaktimizi çok uzun belki konuşma fırsatımız olmayacak ama böyle bir işaret koymuş olalım buraya. Sonrasında biraz önce bahsetmiş olduğum gibi enerjinin daha az tüketilebiliyor olması işletme esnasında ve yine aynı şekilde soğutma teknolojilerinde kullanılan gazlı teknolojiler oluyor zaman zaman. Buradaki gazların veya işte söndürme sistemleri oluyor. Herhangi bir yangın çıkarsa buradaki yangını söndürmek için su değil farklı gazlı sistemler kullanılabiliyor ve bu gazların da aslında doğaya zarar vermeyen tipte gazlar olması gerekiyor. Ve bir son durumda aslında enerji kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi ve daha çevreci, rüzgar ve güneş enerjisinin kullanılıyor olması önemli konulardan bir tanesi. Şu an henüz veri merkezimizde güneş enerji kaynaklarını kullanma aşamasına gelmedik ama önümüzdeki dönemde projelerimiz var. Yeni veri merkezi tasarımlarımızda mutlaka artık güneş enerjisi kaynaklarına yer veriyoruz tasarımlarımızda.
bunlar da hani sürdürülebilirlikle ilgili şu ana kadar yaptıklarımız, ama şirketimizin yaptıkları var. Belki bir miktarda ondan bahsetmek gerekir vaktimiz olursa. Türk Telekom'un sürdürülebilirlik inisiyatifinin veri merkezlerine yansımasından bahsettim bir miktar, ama Türk Telekom CDP kısaca yazılmışı Carbon Disclosure Project diye geçen karbon emisyonunun azaltılmasına dair bir taahhüdü olan bir şirket ve bunu da borsaya açık bir şirket olarak da yayınlamak zorunda. Tüm faaliyetlerinin karbon etkilerine yönelik çalışmalar yapıyor ve bunu da raporlamaya devam ediyor. Bu anlamda Türk Telekom'un hassasiyetlerinin bir yansıması olarak biz veri merkezinde bu çalışmaları yapıyoruz. Elinize sağlık. Gerçekten somut bir modelin parçası olmak çok güzel bir şey, değerli bir şey. Onu iyileştirmek için de bir şeyler yapıyor olmak gerçekten kıymetli bir şey. Şimdi somut bir model demişken, veri merkezinde çalışmanın çok güzel yanları da var. Eminim zorlukları da vardır ama açıkçası ilgi çeken bir alan, öyle söyleyeyim. Peki siz bu alanda işte yeni mezun arkadaşlara, bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlara yaklaşık 20 seneden fazla bir tecrübeniz var. Bu tecrübeleriniz doğrultusunda neler önerirsiniz? Öncelikle tabii elektronik, bilgisayar mühendisi ve farklı mühendisliklerden arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Bizim çalıştığımız alanda. Biraz sadece tesisin ağırlıklı tarafından bahsettim. Network tarafında da çalışan arkadaşlarımız var ve bu farklı mühendisliklerden mezun arkadaşlarla çalışıyoruz. Diplomayı aldıkları zaman nerede ne iş yapacakları konusunda kafalarında soru işaretleri var mı bilmiyorum, ama ben okul boyunca bunun kararını verememiştim ve elimde bir diplomam varken bununla ne yapacağımı bilemez bir halde mezun Bizim aynı olmuştum. problemi. Evet. Eğer ilgi duyuyorlarsa bilgi işlem alanlarında, yani sizin bu konuşmuş olduğumuz bulut, dijital, veri merkezi, ağ alanlarında gerçekten yetişmiş elemana sektöründe, Türkiye'nin de dünyanın da ihtiyacı var. Eğer bu alanlara ilgi duyuyorlarsa bu alana bakmalarını ben tavsiye ediyorum. Yani en söyleyeceğim, başta söyleyeceğim kısım bu. İkincisi, teknik alanda bir beceri sahibi olmak gerçekten önemli. Ve gelen soruları da veya genç arkadaşlarımla konuştuğumda da buna çok meraklı olduklarını ben görüyorum. Bu olması gereken bir şey. Bir alanda uzmanlaşmaları gerekiyor mühendis arkadaşlarımın başladıktan sonra. Burada da sabırlı olmalarını ben tavsiye ediyorum. 10 bin saat kuralını hatırlatayım. Bilmeyenler varsa onları da söylemiş olayım. Bir konuda uzmanlaşmış olabilmek için bir teoriye göre o konuda en az 10 bin saatlik verimli mesai harcamış olmanız gerekiyor. Az bir zaman değil, yani en az 5 sene gibi bir zamana tekabül ediyor. Çabuk ve ayartıcı hedeflere çabuk kanmamalarını ben tavsiye ederim. Sabır olduğu zaman, inşallah gayret olduğu zaman olacağını ben inanıyorum. Fırsatlar gelecek mutlaka önlerine. Konulardan bir tanesi bu. Ama ihmal etmemeleri gereken bir konu daha olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. O da sosyal boyutu, işimizin, mesleğimizin sosyal boyutu. Biz mühendis olabiliriz, teknolojiyle, cihazlarla uğraşıyor olabiliriz. Ama inanın mesleğin herhangi bir anında, isterseniz tek mühendis de olsanız, benim kendi tecrübem anlamında söylüyorum, çok spesifik yerlere göre değişebilir. Teknik uğraşınız eforunuzun %50'sinden fazlasını geçmeyecek. Çünkü bu işinizi mutlaka bir müşteriye anlatmanız gerekecek. Bu şirketinizin içerisinde birileri olur, yöneticiniz olabilir. O yüzden iletişim becerileriniz, anlatım becerileriniz önemli konular ve bunları ihmal etmemenizi ben tavsiye ederim. Teknolojinin hayat içerisinde, toplum içerisindeki yeri nasıl olacak? Bir cihaz, bir ürün tek başına üretildiğinde tek başına değer üretir mi? Bunun farklı işte ürünleştirilmesi, pazarlanması gibi farklı faktörler de olacak. Bunların zamanlaması değişebilir dediğim gibi tekrar zamana göre, ama bunlara mutlaka kulaklarının açık olması, özellikle iletişim becerilerinin üniversite bitmeden mümkünse çözülmesini tavsiye ederim, ama hiçbir zaman geç değil. Evet, dediğiniz gibi teknik alanda da gelişmek için önce sanırım sosyal alanda da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çok doğru. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tekrardan elinize sağlık ve teşekkür ediyorum diyorum. Katıldığınız için, bizi kırmadığınız için. Arkadaşlar, eğer sorularınız olursa Abdülkadir Bey eminim ki cevaplayacaktır. Bizlere LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendisine sorularınızı iletiyor olacağım.
Bizi takipte kalmaya devam edin. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere.